Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Konumuzda tabii ki Arda Güler var. Arda Güler'le ilgili birçok gelişme var. Şimdi 2-3 tane haber var. Diaro As'ta yazılan bir haber var. Onun takımındaki yeriyle ilgili haberler var. Ancelotti var. Çok haber var. Şimdi bunların hepsini hızlı bir şekilde, uzun uzadıya değil hızlı bir şekilde anlatacağız. Tabii ki Türkiye'nin grubunda İspanya'da olduğu için İspanyollar yakından ilgileniyor. Zaten Arda Güler'in Real Madrid'de olması falan bunu da pekiştiren şeyler. Bununla ilgili bugün Diaro As gazetesinde Türkiye'nin durumu ve Arda Güler'le ilgili bir yazı kaleme almışlar. Tabii burada ne diyorlar? İspanya'nın gerisinde kalması lazım. Playoff'a kalabilmesi için, yani 3. olmaması lazım diyorlar. Montella'nın takımına güvendiğini anlatıyorlar ve Arda Güler'in takımın başında bir kez daha Dünya Kupası'na odaklanan Arda Güler olacak diyor Diaro As'ta yazan yazı. Bakalım neler demişler. Real Madrid oyuncunun dünyanın en önemli uluslararası turnuvasında ilk kez yer alması anlamına geliyor Dünya Kupası'na katılırsa Türkiye. İspanya'ya karşı aldığı acı yenilginin bıraktığı şüpheleri gidermiş şekilde maça çıkacaklar. Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenmiş olmaları ve son maçta Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmeleri Montella'nın takımının formunun ne düzeyde olduğunun kanıtı diyor. Gözler Arda Güler'de demişler bu iki maç için. İspanyol basının bahsettiği gibi bu akşam ve İspanya maçında gözler Arda Güler'de. Vincenzo Montella'nın yine en büyük kozlarından biri Arda Güler olacak. Real Madrid'in yıldızı taraftarlara güzel bir futbol ziyafeti vermeyi amaçlıyor demişler. Ama burada bizi daha çok ilgilendiren, bizim için önemli olan kısım şu. Diaro As yazısını başlık olarak Arda Güler'in illüzyonu şeklinde vermişler bu yazıyı. Asıl önemli olan kısım burası tabii ki, Arda Güler'in illüzyonu şeklinde bunun yayınlanması. Peki tabii ki Arda Güler'in bu maçlarda öne çıkmasını ben de bekliyorum iki maçta da. Hatta İspanya maçında İspanyollara bir gol atarsa Arda Güler, ben ondan sonraki manşetleri düşünemiyorum. Gerçekten harika bir olay olacak bizim için. Onu da söyleyeyim. Tabii ki bunların da değerlendirilmesi, Avrupa basını milli takım hakkında neler yazdı yazmadı, bunları da maçlardan sonra vermeye devam edeceğim. Ancelotti Arda Güler demişim notlarımda, bir de Ancelotti'nin pişmanlığı var. Real Madrid tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörü olan Carlo Ancelotti yoğun geçen Real Madrid döneminin ardından Brezilya milli takımında yeni bir sayfa açtı biliyorsunuz. Arda Güler hakkındaki değerlendirmeleri gündem oldu. Real Madrid'i sormuşlar. Kısaca özet geçeyim. Real Madrid'i sormuşlar Ancelotti. O da anlatmış o dönem neler yaşadığını. Ve orta sahayı anlatmış. Orta sahayı anlatırken Arda Güler'i ayrıca değerlendirmiş. Demiş ki Arda Güler gelişti ve şu anda çok iyi oynuyor. Orta sahamızda harika isimler var ancak yeni bir Kroos ya da Modric bulmak mümkün değil. Onları ayrıyetten övmüş. Ancelotti'nin bu sözleri genç futbolcunun Real Madrid'in gelecekteki temel parçalarından biri olarak görüldüğünü işareti olarak da yorumlanmış. Bu haberde ayrılışım unutulmazdı demiş. Ayrılışını anlatmış. Oraları bizi ilgilendirmiyor. Carlo'nun kendi şeyleri. Ama şu var ki Ancelotti Bey utanmadan Arda Güler'i orta sahayı değerlendirirken değerlendiriyor. Ve utanmadan da Güler gelişti ve şu anda çok iyi oynuyor diyor. Ya arkadaşım, sen bu çocuğu 2 sene boyunca sağ açıkta, yeri geldi sağ bekte oynattın. Ya bu yani sağ bekte kağıt üstünde hiç oynatmadın. Onu hani dese ki ben hiç oynatmadım, ha burada benim taktiklerim. Doğru, haklısın denir ama sağ içerisinde biz Arda Güler'i gördük. Geçtiğimiz sezonki Liverpool maçında sağ bek oynuyordu bu çocuk. Bu çocuk ne zaman senin döneminde ya 2 ya 3'tür orta sahada oynadıysa o maçlar mükemmel maçlar oldu Arda Güler için. Asist yaptı, gol yaptı, takımın çok iyi ataklara çıkardı. Takımın en öne çıkan oyuncularından biri oldu ve sen bunu görmene rağmen Arda Güler'i kendi döneminde sağ açık oynatmaya devam ettin. Arda Güler hızlı, patlama gücü olan bir oyuncu değil. Farklı özellikleri var. Sol ayağı çok iyi, çok temiz pas atabiliyor, çok kritik paslar atıyor. Yani o top oradan nasıl geçti diye insanlar şaşırıyor. Arda Güler oyunu yönlendiren bir pozisyonu var. Takım oyununa çıkarken oyunu sağdan sola açan,
takım oyununu şekillendiren bir yapısı var. Bu konularda yetenekli ve sen onun sağ açıkta bir Rodrigo olmasını falan istedin yani. Ve olmayınca da Arda Güler kötü, Arda Güler olmadı, Arda Güler şöyle haberlerine neden oldun. Ve şimdi de çıkmış utanmadan Arda Güler'i sen orta sahada değerlendiriyorsun. Yani sana da yazıklar olsun Carlo Ancelotti. Kenan Yıldız transferi ile ilgili gelişmeler var. Arda Güler'i tabii ki Real Madrid'i çok yakından ilgilendiriyor. Hemen bunları kısaca bilgiyi vereyim. Şu anda Juventus'ta olan şeyi durdu tamamen. Anlaşma şeysi durdu ve gerçekten de Xabi Alonso Kenan'ı istiyor. İspanyol teknik adam gerekirse Rodrigo da dahil bazı yıldızların gönderilmesine sıcak bakıyor. Vinicius Junior için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflere de İspanyol devi kapalı değil. Bugün çıkan haberlerden biri ve Kenan Yıldız da belki bir Vinicius veya Rodrigo transferinden sonra transfer edilebilir Real Madrid'e. Şimdi neden bu önemli son haber? Yani burada bir Rodrigo'nun ismi geçmiş gönderilecekler arasında ve bugün Don Balon gazetesinde, İspanyol Don Balon gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Arda Güler'in pozisyonu Rodrigo'yu tehdit mi ediyor diye ben kendi yorumumu attım. Onların başlığı değil bu, benim kendi yorumum. Şimdi ne yazmışlar? Real Madrid'de sezon henüz yeni başlamışken Xabi Alonso'yu tedirgin eden bir iç tartışma başladı. Arda Güler'i yedekleyip Rodrigo'yu daha önemli bir rol vermeli mi? Baslı teknik direktör hücum sistemi için kilit oyuncu olarak gördüğü Türk oyuncuya kesin söz verdi. Ancak bu tercihi Rodrigo'yu ikinci plana itti. Bu durum hem yakınlarını hem de soyunma odasını endişelendiriyor. Sezon başlangıcı Xabi Alonso'nun takım oyununun bir kısmını daha fazla oyuna dahil olan hücum hatları arasında daha fazla özgürlüğe sahip ve koçun pozisyon planına mükemmel şekilde uyan bir bağlantı oyunu yeteneğine sahip olan Arda Güler'in etrafında kurma niyetini doğruladı. Ve bundan sonra da Xabi Alonso'nun oyunu Arda Güler'in etrafında kuracağını düşünüyoruz. Don Balon yazıyor. Bu karar Rodrigo'nun oyun süresini önemli ölçüde azalttı ve birkaç ay içinde kilit bir oyuncudan önemsiz bir oyuncuya dönüştüğü hissediliyor. Kulüp içindeki kaynaklar Brezilya oyuncunun endişelerini dile getirdiğini ve durum değişmezse önümüzdeki transfer döneminde takımından ayrılmayı düşüneceğini doğruladı. Bu kamuoyunda güçlü bir mücadelesi değil, sportif ve finansal değer kaybını önlemek için artan bir baskı diyerekten devam etmişler. Şimdi Kenan transferi için bir başka gazetede ne çıkmıştı? Rodrigo'nun takımdan ayrılabileceği. Bir başka gazetede de Arda Güler'in pozisyonunun garantilemesi Rodrigo'nun artık kilit oyuncudan sıradan bir oyuncuya dönüşmesine neden oldu. Sanırım Kenan transferi için Rodrigo'nun gönderilmesi çok net bir şekilde masaya gelecek gibi görünüyor. Yani birkaç tane yerden puzzle'ı alıp birleştirdiğimizde bana kalırsa sonuç bu şekilde çıkıyor. Ama bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, ben böyle düşünüyorum. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yorumları yapın ki ben yorumlarınıza cevap veriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.